Hayal edelim. Tam gözlerimizin önünde ölü bir kuş dirilse ne hissederdik? Muhtemelen büyük bir şaşkınlık yaşar, gördüklerimize inanmakta zorlanır ve bu anı hayatımız boyunca unutamazdık. Çünkü hayat vermek zihnimizin sınırlarını zorlayan muazzam bir hakikattir. Ancak asıl soru şu: her gün şahit olduğumuz ama alışkanlık perdesiyle üzerini örttüğümüz şu durumlar hayret verici değil midir? Cansız yumurtalardan cıvıl cıvıl kanat çırpan kuşların çıkması, sıradan bir su damlasından muazzam bir sanat eseri gibi şekillenen canlıların var olması, kuru tohumlardan meyve yüklü ağaçların yükselmesi. Aslında her an, her köşede o hayret verici dediğimiz canlanma hadiseleri yaşanıyor. Hayatın kendisine tamamen zıt olan maddelerden, yani kuru topraktan, basit bir sudan ve cansız çekirdeklerden hayat fışkırıyor. Cansız maddelerin kendilerinde olmayan hayat vasfını bir başkasına vermesi mantıken mümkün değildir. O halde yeryüzündeki bu hayat enerjisi ancak ve ancak El Hay ve El Kayyum olan Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir. Şimdi sormak gerek. Yumurta, çekirdek ve tohum gibi en basit maddeleri birer hayat fabrikasına dönüştüren kimdir? Bu hikmetli tasarruf sonsuz bir ilim ve kudret sahibi olmadan gerçekleşebilir mi? Tabii ki de hayır. Hayatın sadece başlaması değil, devam etmesi de başlı başına bir nizam gerektirir. Bu yaşamın sürmesi için binlerce sebebin milimetrik bir düzenle bir araya gelmesi şarttır. Bu dengelerden birindeki en ufak bir sapma hayatın sonu demektir. Mesela yeryüzündeki ısı dengesini düşünelim. Eğer güneşle aramızdaki mesafe ya da atmosferin yapısı biraz farklı olsaydı her şey ya donar ya da küle dönerdi. Canlıların yaşaması için ısı öyle hassas bir aralıkta tutuluyor ki bu ayarın tesadüf olması matematiksel olarak imkansızdır. Atmosferdeki gazlar tam olması gereken seviyededir. Ne bir eksik ne bir fazla. Ve su, hayatın ana kaynağı. Dünyamızda her saniye 16 milyon ton su buharlaşıyor. Devasa bulutlarla rüzgarlar eşliğinde muhtaç olan bölgelere taşınıyor. Bu devasa su kütlesini buharlaştırmak için gereken enerji, dünya ekonomisinin kat kat üstünde bir maliyet gerektirirdi. Fakat bu muazzam hizmet bize her an karşılıksız ve kusursuz bir şekilde sunuluyor. Sıcaklık, atmosfer dengesi ve suyun döngüsü bile gösteriyor ki sebeplerin ne iradesi ne de bu kainatı yönetecek gücü vardır. Hayat tesadüflerin oyuncağı olmayacak kadar kıymetli ve hassastır. Öyleyse diyebiliriz ki Allah'ın varlığının delillerinden biri de her an gözümüzün önünde sergilenen bu hayat verme durumudur. İşte tüm bu durumlar bize tek bir hakikati haykırıyor. Kendi başına ne bir iradesi ne de bir bilinci olan şu cansız atomlar, kör tesadüfler ve sağır sebepler, böylesine hassas bir hayatı ne var edebilir ne de devam ettirebilir. Gördüğümüz bu kusursuz işleyiş, her şeyi kuşatan bir ilmin, her şeye hükmeden bir kudretin, her canlıyı şefkatle rızıklandıran bir rahmetin bir delilidir. Hayatın her an yeniden fışkırması, aslında Allah'ın varlığının kainat sayfasına düşülmüş delillerindendir. Netice itibariyle görebilen bir göz için her bir tohum bir mühür, her bir canlı bir imza ve her bir nefes Allah'ın varlığına açılan birer penceredir. Bizler sadece olağanüstü anlarda değil, aldığımız her nefeste ve şahit olduğumuz her canlılık belirtisinde bu sonsuz kudretin delillerini okuyoruz.